Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz tığ işi küçük telefon çantasını öreceğiz. Çantamızda desen olarak 3 boyutlu yıldız deseni kullandım. Buradan karmaşık görünebilir ama gerçekten yapılışı çok kolay. Aynı işlemleri tekrarlayarak devam ediyor örgümüz. Çantayı örmeye taban bölümünden başlıyoruz. Çift kat taban çalıştım esnememesi için. Daha sonra desene geçip yan duvarlarını örüyoruz. Küçük bir kapak örüp dikiyoruz ve bir magnetik çıt çıt yerleştiriyoruz kapatmak için. Daha sonra da çanta askısını örüyoruz 1 metre uzunluğunda. Diktikten sonra çantamız kullanıma hazır hale geliyor arkadaşlar. Ölçülerini de vermek istiyorum. Çantamızın taban uzunluğu yaklaşık olarak 11 santimetre. Taban eni ise 3,5 santimetre. Çantanın boyu 18 santimetre. Gerekli malzemelere gelince 2 milimetrelik %100 pamuk makroma ipliği kullandım. Taş rengi. Örmek için de 6 numara 3,5 milimetrelik tığ kullandım. Yine kapak için bir magnetik çıt çıt ve aksesuar olarak da bir düğmeye ihtiyacımız var. İşlemlere geçmeden önce bir hatırlatmada da bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla katkıda bulunursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Çantanın taban kısmını örmeye başlıyoruz. 2 kat çalışacağım tabanı. Bu ördüğüm tabandan bir tane daha yapacağım. İkisini birleştirerek yan duvarlarını örmeye geçeceğim. Alt tabanın daha tok durması için. Önce ipi tığın etrafında şu şekilde dolayarak bir ilmek alıyoruz. Daha sonra 15 zincir çekiyoruz. 15 zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum dönmek için. Ve bu zinciri atlayıp ikinci zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Ve ilk ilmeğe bir ayraç yerleştiriyorum. Tur başlangıcını belirtmek için. Son zincire kadar bu ilmekle dahil olmak üzere 15 sık iğne çalışıyorum. Son zincire battım. 15. sık iğneyi ördüm. Şimdi dönüş yapacağız. Burada yuvarlak olması için artışlar yapacağız. Bir zincir çekiyorum. Bu köşe dönüş bölümünü belirtmek için de buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Çekmiş olduğum zincire. Bu son batmış olduğum zincire batarak bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı zincire batarak bir sık iğne örüyorum. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Bu şekilde. Bu sık iğne de dahil olmak üzere toplam 15 sık iğne örüyorum. Örerken fazlalık ipi de araya alıyorum. Son zincire batıyorum. 15. sık iğneyi tamamladım. Bir zincir çekiyorum. Aynen burada yapmış olduğumuz işlemleri tekrarlayacağız. Buraya da yine bir ayraç yerleştiriyorum. Dönüş yerini belirtmek için. Buraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum.
Tekrar bir zincir çekiyorum ve birinci turu tamamlıyorum. Bu ayracın bulunduğu ilmeğe batarak kaydırma yapacağım. Buraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum ve birinci turu tamamladım. İkinci tura geçiyoruz. Bir zincir çekiyorum. Aynen ilk battığım, kaydırma yapmak için battığım yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar ayracımı yerleştiriyorum tur başlangıcını belirtmek için. Bu ilk yapmış olduğum sık iğne de dahil olmak üzere ayraçtan önceki ilmeğe kadar toplam 15 sık iğne örüyorum. Ayraçtan önceki son ilmeğe battım. 15. sık iğneyi tamamladım. Şimdi bu ayracın bulunduğu yere batıyorum. Bu ilmeğe 2 sık iğne öreceğim. 1, tekrar ayracımı yerleştiriyorum. Aynı yere batarak ikinci sık iğneyi örüyorum. Sırayla 2 ilmeğe daha ikişer sık iğne çalışacağız. Sıradaki ilmeğe batıyorum. 2 sık iğne daha ördüm. Ayraçtan önceki son ilmeğe batıyorum. Buraya 2 sık iğne daha örüyorum. 2 ayraç arasında 2, 4, 6 sık iğne oldu. Ayracı çıkartıyorum. Buraya batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar ayracı yerleştiriyorum. Dönüş yerlerindeki artışları belirtmek için bu ayraçlara takıyorum. Bu ilmek de dahil olmak üzere bu ayrıca kadar toplam 15 sık iğne örüyorum. ...15 sık iğneyi tamamladım. Ayracın bulunduğu ilmeğe batıyorum. Buraya 2 sık iğne çalışacağım. Birinci sık iğneyi ördükten sonra ayracı yerleştiriyorum tekrar. Aynen bu bölümdeki gibi buradaki sırayla 3 ilmeğe batarak ikişer sık iğne öreceğim. Birinciyi ördüm, aynı yere batıyorum. İkinciyi ördüm. Sıradaki ilmeğe batıp buraya da 2 sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Tekrar 2 sık iğne örüyorum. İkinci turu tamamladım. Buradaki 1-2 ilmeği atlıyorum. Ayracın bulunduğu ilmeğe batarak kaydırma yapıp turu kapatacağım. İkinci turu tamamladım. Bir zincir çekiyorum tekrar. Kaydırma yapmak için battığım ilmeğe batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Taban bölümünde 3. ve son tura başlıyorum. Ayraca kadar toplam 15 sık iğne örüyorum. Üçüncü turda ilk 15 sık iğneyi tamamladım. Ayracı çıkartıyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. Ve tekrar ayracımı yerleştiriyorum. Bu sık iğneden sonra sıradaki ilmeğe batıyorum. Buraya çift sık iğne çalışıyorum. 1, 2. Sıradaki ilmeğe bir sık iğne örüyorum. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Çift sık iğne örüyorum. Tekrar sıradaki ilmeğe batıp bir sık iğne ördüm. Ayraçtan önceki son ilmeğe de çift sık iğne örüyorum. Buradaki sık iğne sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sık iğne oldu arkadaşlar. Ayracı çıkartıyorum. Bir sık iğne örüyorum ve tekrar ayracı yerleştiriyorum.
Sarı ayraca kadar toplam 15 sık iğne örüyorum. On beşinci sık iğneyi ördüm. Tekrar ayracı çıkartıyorum. Buraya bir sık iğne örüyorum. Ayracımı yerleştiriyorum yine. Sıradaki ilmeğe çift sık iğne örüyorum. 1 2. Bu ilmeğe batıyorum, bir tek sık iğne. Yanındaki ilmeğe çift sık iğne. 1 2. Tekrar bir tek sık iğne örüyorum. Son ilmeğe batıp 2 sık iğne örüyorum. Ve üçüncü turu tamamladım. Buraya batıyorum. Bir kaydırma yapıyorum ve taban bölümünün üçüncü sırasını tamamladım. İpi kesiyorum. Tabanı tamamladım. Burada kapatmak için ipi iğneye geçiriyorum. Burası kaydırma yapmak için battığımız yer. Buradan batıyorum. Son ilmeğe üstten batıyorum ve burayı şu şekilde kapatıyorum. İlmek sayımız aynı oldu. Arka tarafa geçiyorum. İpi arka tarafta önce sabitliyorum. Daha sonra ilmekler arasından yürüterek temizliyorum. Tekrar buraya ayracımı yerleştiriyorum. Diğer tabanı da ördükten sonra tam denk gelmesi için ayraçları bu şekilde bırakacağım. Aynı şekilde bir taban daha örelim. Son sırayı ördükten sonra birleştirirken tekrar birlikte olacağız. İkinci taban parçasını tamamladım. Şimdi kaydırma yaparak iki parçayı birleştireceğiz. Başlangıç işaretimizin bulunduğu ilmeğe batıyorum. Aynı zamanda diğer parçada da başlangıç yerine batacağım. Başlangıç yerimiz burası. Ama şöyle ters çeviriyorum. Ters yüzleri birbirine bakacak şekilde şöyle karşılıklı getiriyorum önce. Bu ayracın bulunduğu yerdeki ilmeğin ön kanadını alıyorum. Şöyle çift kanatlı gördüğünüz gibi ön taraftakini alıyorum. Bir ilmek alıyorum ve kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. 1 2. Şimdi bu ön taraftaki parçanın arka duvarını alacağım. Diğer tarafta da ön duvarını alarak hem birleştireceğim hem de bir sıra yarım trabzan öreceğim. Tığın başını doluyorum. Ben kendimden taraf olan parçanın ilk batmış olduğumuz yer burası. Kaydırma yaparken batmış olduğumuz yer. Bunun arka duvarına batıyorum. Diğer parçada da ön duvarına batıyorum şu şekilde. Bir ilmek alıyorum. Hepsini birlikte örerek bir yarım trabzan örüyorum. Başlangıç yerini işaretliyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Her ilmeğe birer kez batarak yarım trabzan öreceğiz. Devam ediyorum. Tığın başını doluyorum. Kendimden taraf olan parçanın arka duvarını, diğer parçanın ön duvarını alıyorum. Yarım trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Bir açıklama daha yapmak istiyorum. Eğer çantanın büyüklüğünü daha büyütmek isterseniz sadece yapmanız gereken buradaki 15 ilmek sayısını 3'ün katı olacak şekilde ayarlayarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben iki ayraç arasında 15 ilmek bırakmıştım. Sizler 18, 21 şeklinde bu aradaki ilmek sayısını artırarak aynı şekilde diğer tarafları örüp çantayı büyütebilirsiniz.
Bu bir telefon çantası olduğu için benim için bu genişlik yeterli. Devam edelim. Son yarım trabzanı örüyorum ve bu turu tamamlıyorum. Buradaki ayracı çıkartıyorum. Ayracın bulunduğu yere batarak bir kaydırma yapıp bu turu tamamlıyorum. Şimdi desenimizin birinci sırasına başlayacağız. 2 zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Bu kaydırma için batmış olduğum ilmekten başlayarak 1, 2, 3, 4. ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Şu şekilde uzatıyorum ve 3 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu zincire de bir ayraç yerleştiriyorum. Tur başlangıcı burası. Şimdi buradan bu oluşmuş olan üçgenin arka tarafından birinci ve ikinci ilmeklere batarak ikili trabzan öreceğiz. Tığın başını doluyorum. Arka taraftan tığımı şu şekilde geçiriyorum. Birinci ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum ve ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıp ikişer ikişer kapatarak ikili bir trabzan daha ördüm. Şu şekilde oldu. Devam ediyorum. Tığın başını doluyorum. En son batmış olduğum yere tekrar batıp bir ilmek alıyorum. Şu şekilde uzatıyorum. Tığın başını yine doluyorum. 1, 2, 3. ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmek sayısı 5 oldu. Bu 5 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine tığın başını doluyorum. Tığımı arka taraftan getirip ilk ilmeğe batıp ikili trabzan örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci ilmeğe batıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığın başını dolayıp son batmış olduğum yere batıyorum. Bir ilmek alıyorum. 1, 2, 3. ilmeğe batıp bir ilmek daha alıyorum. Tığdaki bütün ilmekleri kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra yine arka taraftan batarak bu iki ilmeğe 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceğiz. İlk önce son batmış olduğum yere batıp bir ilmek alıyorum. Daha sonra tığ doluyorum. 3. ilmeğe batıp bir ilmek alıyorum. Hepsini birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum. 2 tane ikili trabzan örüyorum. İkinci sıranın sonuna geldim. Tığın başını doluyorum. Son batmış olduğum yere batıp bir ilmek alıyorum. Tekrar tığ doluyorum. Kaydırma yapmak için batmış olduğumuz ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki bütün ilmekleri kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar tığın başını doluyorum. Tığı arkadan geçirip bu boşluğa 2 tane ikili trabzan yapıyorum. İkinci boşluğa batıyorum. İkili trabzan örüyorum. Ve şimdi desenimizin birinci sırasını tamamlıyoruz. Ayracın bulunduğu yere yıldızın tepesine batıyorum. Bir ilmek alıp kaydırma yapıyorum. Birinci sırayı tamamladım. İkinci tura başlıyorum desenimizde. 2 zincir çekiyorum. Buradan tığın başını doluyorum. Sıradaki bu yıldızın tepesine batıyorum, tam orta noktasına. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 3 ilmeği kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tekrar buraya ayracı yerleştiriyorum. Tığın başını doluyorum. Bu üçgenin arka tarafından tığı geçiriyorum. Birinci ilmeğe batıp bir ikili trabzan örüyorum. Tekrar aynı işlemi yapıp ikinci ilmeğe batıp bir ikili trabzan örüyorum. Tığın başını doluyorum. Burada en son batmış olduğum yıldıza tekrar batıyorum.
bir ilmek alıyorum. Tığımdaki ilmek sayısı 3. Tekrar tığı doluyorum. Sıradaki yıldızın tam ortasına batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 5 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine tığın başını doluyorum. Tığ arka taraftan geçirip buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2. Tekrar tığ doluyorum. Son battığım yıldıza batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığ doluyorum. Sıradaki yıldızın tam orta noktasına batıp bir ilmek alıyorum. Tığdaki 5 ilmeği birlikte kapatıp bir zincir çekiyorum. Tekrar arka taraftan birinci ilmeğe batıp ikili trabzan örüyorum. Aynen ikinci ilmeğe batıp bir ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde sırayı tamamlayacağız. Gördüğünüz gibi yıldızlar oluştu. Aynı şekilde örerek sıra sonuna kadar devam edelim. Son deseni çalışıyorum. Burada kaydırma yaptığım yere batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki 5 ilmeği birlikte örerek kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Tığ doluyorum. Arka taraftan batarak ikili trabzan örüyorum. Ayracımın olduğu yere batıyorum. Kaydırma yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. İkinci sırayı tamamladım. Yıldızlar oluştu. Her sırayı bu şekilde devam ettireceğiz. Üçüncü sıraya başlıyorum. Tığın başını doluyorum. İlk yıldızın tepesine batıyorum. Bir ilmek alıyorum. İpi çekiyorum şu şekilde. 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve buraya ayracı takıyorum. Tığın başını doluyorum. Arka taraftan batarak buraya 2 tane ikili trabzan örüyorum. 1 2. Tığın başını doluyorum. En son batmış olduğum yıldıza tekrar batıp bir ilmek alıp ayarlıyorum boyunu. Tığın başını doluyorum. Sıradaki yıldızın tepesine batıp bir ilmek alıyorum. Tığımda 5 ilmek oluştu. Hepsini birden kapatıp bir zincir çekiyorum. Tığın başını doluyorum. Yine arka taraftan batarak 2 tane ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde örgümüzü devam ettireceğiz. 1 2 3. sırayı örüyoruz. Toplam 15 sıra örelim bu şekilde. ...15. desen sırasının sonuna geldim. Buraya batıyorum ve kaydırma yaparak sırayı tamamlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 sıra ördük. Şimdi bir sıra daha örerek çantamızın örme işlemini tamamlayacağız. Aynen taban bölümünde yapmış olduğumuz gibi bir sıra yarım trabzan öreceğiz. Önce 2 zincir çekiyorum. 1 2. Tığın başını doluyorum. Buradaki ikili trabzanların ilkine batıyorum. Bir yarım trabzan örüyorum. Ayracımı da ikinci zincire yerleştiriyorum. Devam ediyorum. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Ve üçüncü olarak da yıldızın tam orta noktasına batıyorum. Bu şekilde her desene üçer yarım trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğim. Tığın başını doluyorum. Önce trabzanların tepesine batarak 2 yarım trabzan örüyorum.
Üçüncü olarak da yıldızın tam orta noktasına batıp yarım trabzan örüyorum. Devam edelim. Sıra sonuna geldim. Sırayı kapatıyorum kaydırma yaparak. Buraya batıyorum. Kaydırma yapıyorum. İpi kesiyorum. Bu bölümün düzgün görünmesi için ipi iğneye geçiriyorum. Kapatacağım. Buradan batıyorum. Tekrar en son ilmeğe üstten batıyorum. Şu şekilde kapattım. İpi alt tarafa alıyorum. Arka tarafta önce sabitliyorum. Daha sonra aralardan yürüterek temizliyorum. Bu şekilde. Şimdi üst bölüm için küçük bir kapak öreceğiz. Aynen taban bölümündeki gibi. Kapak için önce bir ilmek alıyorum ve 12 zincir çekiyorum. 12 zincir çektikten sonra bir zincir daha ekliyorum dönüş için ve ikinci zincire batarak bir sık iğne örüyorum. Ve buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu sık iğne ile birlikte toplam 12 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm. Bir zincir çekiyorum. Dönüş yapacağım ve buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Bu dönüş yerini belirtmek için ve en son battığım zincire batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve aynı yere batıp bir sık iğne daha örerek dönüyorum. Bu örmüş olduğum sık iğne ile birlikte ayrıca kadar 12 sık iğne örüyorum. Sık iğne ördüm. Yine bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Tekrar bir zincir çekiyorum ve bu ayracın bulunduğu yere batarak kaydırma yapıyorum. Birinci sırayı tamamladım. Bir sıra daha öreceğim. Bir zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Bir sık iğne örüyorum. Devam ediyorum. Bu ayraca kadar toplam 12 sık iğne olacak. Sık iğne ördüm. Ayracı çıkartıyorum. Bu ayracın bulunduğu yere 2 sık iğne öreceğim. 1 2. Yanındaki ilmeğe batıyorum. Buraya da 2 sık iğne örüyorum. Sıradaki ilmeğe batıyorum. Üçüncü ve son kez çift sık iğne örüyorum. Şimdi her sık iğneye batarak devam ediyorum. Toplam 12 sık iğne öreceğim. Buraya geldiğimde işlemi sonlandıracağım. Dönüş yapmayacağım. Burası dikiş yeri olacak. Her ilmeğe batarak devam ediyorum.
Buraya kadar geldim. Bir sık iğne daha yapıyorum. 13. dikiş için şu şekilde. Son çift sık iğneden sonra 13 sık iğne ördüm ve işlemi tamamladım. İpi uzun bırakıyorum. Dikiş için ip ayırıp ipi kesiyorum. Şu şekilde buraya dikerek kapak yapacağız. Ayırmış olduğum ipe iğneyi geçirdim ve tam orta noktayı belirledim. Düz tarafı şu şekilde dışa gelecek şekilde şöyle iç taraftan yerleştiriyorum ve buraya dikiyorum. Buradan da tutturuyorum tekrar. Önce ipi burada sabitliyorum. Daha sonra aralardan geçirerek temizliyorum. Kapak bölümünü ördükten sonra buraya diktim. Daha sonra uç kısmına manyetik bir çıt çıt yerleştirdim bu şekilde. Daha sonra üstüne de bir düğme diktim aksesuar olarak. Kapandığında bu şekilde olacak. Şimdi çantamızın askısını örebiliriz. Çantanın askısını örmeye başlıyorum. Uç kısımda bir miktar dikiş için ip ayırıyorum. Önce bir ilmek alıyorum ve 2 zincir çekeceğim. 1 2. İkinci zincire batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği birlikte örüyorum. Daha sonra bu taraftaki, bana göre sağ taraftaki ilmeğin içine batıyorum şöyle ve tığdaki ilmekle birlikte kaydırma yapıyorum. Bundan sonra batacağım her bölümde ikişer ilmek olacak. Sağ tarafta altta bulunan bu 2 ilmeğe şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığımdaki 2 ilmeği örüyorum. Tekrar sağ tarafa geliyorum. Buradaki 2 ilmeğe batıyorum önce. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Sağ taraftaki altta bulunan 2 ilmeği şu şekilde alıyorum. İçinden bir ilmek çıkartıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Tekrar sağ taraftaki bu 2 ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum. Tığdaki 2 ilmeği örüyorum. Bu şekilde yaklaşık 1 metre uzunluğunda bir askı örelim. Bir metre ördüm. Dikmek için bir miktar ip ayırıp ipi kesiyorum. Şimdi çantaya dikeceğiz. Tam ortalıyorum çantamızı şu şekilde ve buradan iç kısımdan şöyle kulbu geçiriyorum.
Şu şekilde dikiyorum. Dikme işlemini tamamladıktan sonra arka tarafta önce ipi sabitleyeceğim. Daha sonra aralardan yürüterek temizliyorum. Askıyı düzeltiyoruz. Burayı diktiğim gibi dikiyoruz. Çantanın bütün işlemlerini tamamladım. Kulpunu da hazırlayıp diktim. Gayet şık ve kullanışlı bir çantamız oldu. Kullanıma hazır hale geldi. Bugün yine bir videonun sonuna geldim. Umarım anlatımda yardımcı olabilmişimdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.